Merhaba sevgili oyundaşlar, YouTube kanalından herkese selamlar, sevgiler. Kanalıma hoş geldiniz sevgili dostlar. Sherlock Holmes Avakenet'in 12. bölümüyle kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sherlock'la beraber bayağı zorlu bir maraton atlattık. Şimdi Watson Sherlock'a yetişecek. Bu arada bir bakalım. Kafesler, Arnesonu'nun yolu. Holmes, what are you doing, sitting in a place like this? How did you get here? How did you get through the maze? Tell me, Watson. What maze? I walked straight up to you. You saw me. Do not lie to me, John. How did you get out? Sherlock. Sherlock kafayı yiyor. Are you feeling all... Oh, heavens. Is that Arneson? Why didn't you mention him? Stay put. I must check if he is alive. I just need a second, John. I need to focus on Arneson. The unknown, beckoning, great one, lightning! I should examine him before he has another seizure. I need to focus on Arneson. İyi de nasıl geçeceğiz oraya? Blunt trauma to the cranium, dilated pupils, lips moving without a sound. Cold sweat. 2, no, 3 ribs fractured. Severed fingers, the wounds are inflamed. Heart is racing, 110 beats a minute. Arneson is delirious after all he's endured. We can't get him to the boat in a state like that. It's dangerous to us. Please tell me there are no wheels inside Arneson. Please tell me there are no wheels inside Arneson. Please tell me there are no wheels inside Arneson. Pokeweed berries, though they appear harmless, the whole plant is lethal. Odorless, watery, and hard to identify. Pharmacopoeia, listing drugs, effects, and directions for use. Eczacı kılavuzu. Nasıl öldürmeler tedavi edilir? Bu kitap yetkin bir eczacı olma yolculuğunda sana yardımcı olacak. Bir maddenin her damlası, kırıntısı veya tanesi hasta bir insanı hayata döndürebilir. Ama dikkatsizce bir eczacı o kişiyi öldürebilir de. Neyin yardımcı, neyin öldürücü olduğunu bilmek çok önemlidir. Her bölümde eczacılıkta kullanılan her maddenin kısa bir açıklaması yer almaktadır. Unutma, sabırlı ol. Başkalarının hatalarından ders çıkart. Some kind of amanita mushroom. Extremely poisonous. Amanita mantarları. Unutmama izin ver lütfen. Unutmama izin ver. Yazıyor orada. Sevindim çünkü o geliyor. Ne anlatılmak istendi anlaşılmıyor diyor. Gecelerle toplu uyku ve rahatlamaya neden olur. Yapışkanlar kokusu otusu olsa da keskin rengine bakılırsa yanlış görünüyor. Salvia divinorum. Salvia divinorum. Polisiyanlara sebep olur.
Şekerci boyası. Değil. Şeffaf sıvı. Güzel avrat. Biri güzel avrat. Otu. Bilinmeyen karışım. O zaman salvia divinorum. Güçlü keskin bir bitki kokusuna sahip, kokulu yapışkan kahverengi bir madde yanmış olabilir. Tür ilaç. Kıvam kokulu ve yapışkan. Şöyle gibi kokulu. Kuyu. Ayahuasca, Amazon havzasındaki ayinlerde kullanılan kahverengi renkli bir macundur. Görsel ve işitsel halüsinasyona neden olup Güney Amerika'da ortaya çıkan bu karışımın ana maddesi yage isimli yerel bir bitkidir. O zaman diğer zehirli bitkiler arasında ne olduğu belli olmayan bir sıvıyla dolu şişelerde var. Şeffaf sarı renkte. Tür ilaç olabilir. Kıvam sıvı, koku, renk açık. Şeffaf sarı renkte. Kokusuz. Kokusuz, şeffaf, su. Yılan zehri genellikle sarı su gibi görünür. Kirlilik veya köpük içermez. Seyreltilmiş ve başka maddeler karıştırılmış birkaç damla
Yılan zehri kas gevşetici olarak kullanılabilir. Her 36 kilo için bir damla yeterli olacaktır. Bu kek şimdi büyük ihtimal şeydeki yılan zehri. Bendeki malzemeleri bir araya getir. Nakil sırasında Arnesonu yatıştırmak için sakinleştirici hazırlanan gerekli malzeme, güzel havada tutu ve yılan zehri. Öbür taraftan da yılan zehrini alacağız. This should help soothe Arneson. I need some fresh air. Yes, please go. I'll be right behind you with Arneson. Perhaps you can prepare. Katılıyorum. Sen önden git. Arneson'la beraber. There. That seems to have calmed Arneson enough to be carried. We'll follow you out. Festering soul and let me feel. Eyes without purpose and now see the truth. Tear me mind from me flesh, score me festering soul. Phantoms of nothing, we are born to die, built in the eyes of our eldritch lord. Free my festering soul and let me feel. Oh, please, I wish to return. Free me, let me return. Free me and rejoice. Eyes without purpose, I now see the truth. Tear my mind from my flesh. Holmes, are you all right? Here, let me help. I'm fine. Holmes? Sherlock! What the hell? Yani neredeyse öldürüyordu. Sırtımızdan bıçağı yiyecektik. I don't... You're right. Let's go, Watson. Bon Dieu! Still among the living. We are, though not for lack of trying by the sheriff. Well, he'd been telling people you died in the swamp despite his trying to save you. Crooked man. Through and through. Wait, is that Mr. Arneson? Yes, but he's not well. You know Lucy? Fell from the nymph? That I do. Please bring her here. Mr. Arneson needs to see a familiar face if he's to have any chance of surviving. Power of the heart. Aynen. Lucy'yi getir. Sevginin gücü. Wait here. Hadi şampanya koş. Errol? Oh, Errol! Reckon we should give him space. Farewells are painful. No, tell me that's not true. Watson? Mr. Arneson has endured a lot. Lost 4 fingers, a lot of blood, and some of his sanity. But with rest and tender care, he ought to survive those injuries, both physical and mental. Thank you, Johnny. I'll take care of him. Thank you for bringing him home to me. We'll be all right. Are you quite certain? Do you have the space? The resources? I will stay with him at the mansion. It is not a burden to take care of your love. His property is in quite a state. It may not be the best place for recuperation. Hush now. Champagne will see it sorted. Settled. Hear that, Errol? Us living under one roof.
Careful what you wish for. Oh, and champagne? I'm about sick of watching that sheriff run riot through New Orleans. We ought to talk. Funny, I was just thinking that grub did nothing to save your man. Together, I reckon you, me, and Arrow have the sway to make some changes round here. I like the sound of that. Holmes, our boat. Oh, we must make haste. Farewell all. Take care. Yedinci bölüm. Ötelerden gelen kitap. Londra. Londra'ya döndük. Londra'da başladık. Bayağı bir yer gezdik. Geldik. Who's there? Who do you think? Let it be known that I'm handy with this revolver. Nonsense, Dr. Watson. As I understand it, when faced with the imperative to defend oneself, one's comrades, and one's nation, you fled. I... Aren't you going to introduce us, Sherlock? Watson, meet my brother Mycroft, Queen's best boy. This is a grim augury indeed, for wherever Mycroft travels, tedium surely follows. In contrast, of course, to Sherlock, a man whose obsessive pursuit of the trivial tears through the most carefully laid plans like a hurricane. Do you have any idea what you have disrupted? Your ego is inflated as much as your waistband. What word comes to mind? You work for the government? International trade is a delicate beast. Your antics in Edelweiss have jeopardized one of the Crown's richest relationships. Oh dear, as rich as all the butter you've been slathering on your bread? We need your help. What? There is evil afoot. Strangeness and savagery like I have never seen. Something otherworldly festering in the dark beyond our reach. We have seen things that defy explanation. Mystic forces, magic. You must help us. It's true. The British government does not invest its resources in the insane or intoxicated. Pull yourself together. I know men like you. Men like you grease palms, whisper in ears, start wars, and you send men like me. Konuş be Watson. And the rest of your corpulent cronies. Ha! Corpulent! That was it. Interesting, Sherlock. But as you again drift away from sanity, you find yourself another John. All right, so the choice is made. I beg your pardon? There is only us. We cannot run from this problem. I shall take the book and David's cryptic message to Barnes. See what he makes of it. Hmm? As you were, Watson. Do what you must. Tamam. Yapmam gerekeni yapayım bakalım. Şimdi Barnes'ın şeyle gideceğiz değil mi biz? Kitapçısına. Bir dakika. New Orleans yakınındaki nehirde bulunan kitap samurları işaretlenmiş, bölümlere ayrılmış. Bunlardan bir nehrin etrafında bir yerde, bir diğeri de Romeo'nun altındaki sunan yakını görmüştür. Kitap anlaşılmaz bir dilde yazılmış ama Barnes birkaç sayfayı tercüme edebilir. Am I mad? This painting wasn't here last time, was it? Another sinking near Scotland. By the Strand for all the details. Cool. Thank you, sir. Just back from a trip, Doctor. You look exhausted. Yüzyılın fırtınası.
birçok kişinin şimdiden yüzyılın fırtınası olarak adlandırdığı fırtına geçtiğimiz 2 hafta boyunca vakaların kıyı şeridinin batısında şiddetini artırdı. Yetkililer fırtınanın şiddetini artırdığına dair işaretler karşısında alarma geçmiş durumda. Fırtına denizciliğe ve denizcilerin yaşamına zarar vermeye devam ederken 34 geminin kaybolduğunu bildirildi. Bu makale baskıya girdiği sırada bile yüzlerce denizcinin hayatı tehlikede ve denizcilerin doğal koşullarıyla mücadelesi sürüyor. Ne yazık ki kraliyet donanması arama ve kurtarma ekiplerinin tehlikeli koşullar nedeniyle herhangi bir araba çalışması başlatması mümkün değil. Majeste ve Kraliçe Victoria kıyılarımızda yaşanan krizle ilgili olarak bakanlarda acil bir toplantı düzenledi ve dünya genelinde daha düşük göreme sahip benzer olayın meydana geldiği öğrenildi. Bu bir diğer haberde ise isminin baş harfleri AR olan Fransız bir hırsızın Scotland Yard ile oynadığı yer alıyor. It has been a while, Barnes. Dr. Watson. Indeed it has, and good to see you as always. How can I help? Barnes, does Stevenson's guiding light mean anything to you? Well, my mind first goes to Robert Louis Stevenson, an up-and-coming author. I've been following his work in the periodicals. Interesting man. I take it his literary pursuits are somewhat of a deviation from the family business. What makes you say that? He wrote a poem. Let me see if I have it still. Yes. Say not of me that weakly I declined the labours of my sires, and fled the sea, the towers we founded and the lamps we lit. The labours of his sires. I wonder what they do. I have a book on great British families. If the Stevensons have achieved anything of note, they will be in there. Please, feel free to take a look. It should be on the shelves to the right. Much obliged. Last time we met, you mentioned your knack for translating occult texts. I was wondering if you could help me with this book. Certainly, Goodness. Where on earth did you procure this grimoire? That's a long story. Yani. What do you make of it? Hiç sorma. Ne sen sor ne biz söyleyelim. Ancient deities. Wow, what a marvel. I can try and translate it for you. Just the pages bearing that symbol. This section. Entity of ocean, or time. Oh my. Oh, already on it, as you can tell. If you can have it done at your earliest convenience, that would be lovely. Someone is full of pep. Oh, yes. Mr. Holmes, he was quite the inspiration. Last time you were in town, he offered me some stirring advice, which I have since acted upon. Holmes is nothing if not provocative. Indeed, the thorny truth is often hard to hear, but it did the job, and now my heart is full. I'm glad to hear it. Much obliged, Doctor. Şimdi Barnes'ın kitaba ilk bakışı. Barnes'a göre söz konusu kitap muhtemelen pagan tanrı onlara tapınma ayinini tasvirini içeriyor. Tercümeye ihtiyaç duyulan bölümde Okyanusya'da zaman gibi bir varlıktan bahsediliyor gibi duruyor. Barnes gerçekten etkilenmiş ve heyecanlanmış görünüyor. Şimdi. Önemli İngiliz aileleri. Bu kitap önemli İngiliz ailenin üyeleri ve başarıları hakkında gerçekleri, hikayeleri ve dedikoduları bir araya getiriyor. Bu Britanya'nın önde gelen bir anlatımıdır. Take care of your master. Şimdi bir dakika. A moment, please. Spell
spellbinding pages. David tarafından deşifre edilen mesaj Asmet'e gönderilmiş. Mesajı da şöyle yazıyor. Fırtına başladığında gemilerin battığı yerde Stevenson'ın yol gösterici ışığında tüm seçilmişlerin son buluşması. Barnes Stevenson'ın isminin kendisine gelecek vadede İskoç yazar Robert Louis Stevenson'ı hatırlattığını söylüyor. Bir şiirinde de belirttiği gibi kendisi ailesinin edebiyat dışı mesleğinde farklı bir yol izlemiştir. Atalarımın emeklerini sayıp da hiçe dilimizden inşa ettiğimiz kulelerden ve yaktığımız fenerden kaçtığımız sanmayın. Barnes sağ taraftaki raflarda bulunacak önemli aileler üzerine bir kitap öneriyor. Bunun İskoç dönemi ünvan dincilik Stevenson ailesi en önemli İngiliz aileleri adlı kitapta İskoçya'nın tamamına yayılan deniz feneri ünlü Stevenson'lardan kısaca bahsedilmektedir. İlginçtir ki soyadındaki ilk Stevenson en sonuncusu olan yazar Robert Louis Stevenson'la aynı adı paylaşmaktadır. Berrak deniz fenerinin 1810 yılında inşa edilmesinden bu yana Stevenson'lar denizcilik sektöründe mühendislik başarılarıyla İskoçya'da derin izler bırakmışlardır. Deniz fenerinde ister Robert Stevenson ister oğulları Alan David ve Thomas tarafından inşa edilmiş olsun. İskoçya'nın kıyı şeridinde denizciler kendilerine refah ve güvenlik sağladıkları için bu hanedanın minnet borçludur. Şimdi Lokaber'in batısında Asmet'e gönderilen şifreleme. Mesajlı tarihlerden Stevenson tarafından inşa edilen İskoçya'daki Lokaber'in batısında bir deniz fenerinde buluşacağını belirtiyor. Say, do you possess coastal maps of Scotland? Indeed. Have you figured out what the Stevensons are known for? Feats of lighthouse engineering. You have my thanks for the book. My pleasure, Doctor. Do you need any particular part of the coast? Loch Harbour, west coast. Right then, I'll unroll it on the desk. All yours. In the meantime, I will attend to my translation. Much appreciated. Skerryworth Deniz Feneri. Kendisiyle aynı adı taşıyan ücra bir adada bulunan Skerryworth Deniz Feneri meskun tire batısının güneybatısında yer almaktadır. Alan Alan Stevenson tarafından 1844 yılında tasarlanan inşa edilen kule, imparatorun içi ve mühendisinin hayatı denizciler için daha güvenli kılma kararlarının bir kanıtıdır. Deniz fenerinin inşası 6 yıl sürmüş ve çok sayıda insan tehlikeli kayalıkların tepesindeki bukların güvenlik fenerini inşa etmek için
hayatlarını riske atmıştır. Rupnarnağın Gal deniz feneri, Rupnarnağın Gal İskoç Galcesi'nde yabancı burnu anlamına gelmektedir. David ve Thomas Stevenson tarafından 1857 yılında tuğla kullanılarak inşa edilen bu sade mozaik ışık kulesi hanedanın o yıl dikti tek kule olmamıştır. Yaklaşık 19 metre yüksekte ve 10 deniz mili ışık menziline sahip olup Muğul Boğazı'nda dolaşan gemilerin yolunu aydınlatmaktadır. Arnesonu deniz feneri 1849 yılında Alan Stevenson tarafından inşa edilen bu deniz feneri Lokaber'deki Arnesonu yarımadasının batı ucunda yer almaktadır. Mimari ve dekoratif olarak Mısır'daki kileri taşıması onu İskoç deniz feneri arasında eşsiz kılmaktadır. Granitten inşa edilen ve çarpıcı siyah bir fenere sahip olan kule çevresindeki kayaların 36 metre üzerinde yükselmektedir. En son bu kaldı. Barra Hayat Deniz Feneri. Barra Hayat'ın dış Hebritler adasında bulunan deniz feneri Minş'in güney girişini aydınlatmaktadır. Robert Stevenson tarafından tasarlanan 1833 yılında Inversailles James Smith tarafından inşa edilen kule taştan yapılmıştır. Deniz seviyesine yaklaşık 250 metre yükseklikte bulunan bu deniz feneri Birleşik Krallık'ın deniz seviyesine en yüksek deniz feneri olarak kabul edilmektedir. Bir dakika. Doctor? Barnes, have you finished? Yes. I've written out a translation of the section you wanted. It, puts the grim in grimoire. I thought as much. Long story short, it details macabre rituals, death, leviathans, and the apocalypse. See for yourself. I must ask you to leave the book with me so I can read more of it. It's compelling. Very compelling. Tehlikeli olabilir mi? Ama yardımcı da oldu. You have been of great help, so yes. Excellent. I could barely put it down. Farewell. Barnes'ın acele getirmiş olsa da oldukça doğru olan tercümesi okyanusun altına uyuyan bir Tarkan tanrısını uyandırmak için yapılan bir ayini detaylı bir şekilde anlatıyor. Bu ayin dünyadaki her etnik kökenden gelen en güçlü erkekliğin Tanrı'nın uyanışı için kurban edilmeden önce söyledikleri özel bir ilahiyi de içeriyor. Mısır Sfenks'ine benzeyen simsiyah suratlı bir yaratığın bu ayini tanıklık etmesi gerekiyor. Eğer ayin başarılı olursa dünyadaki denizler ve karalar yok olacak. Bence bunu bir A fascinating book. Thank you for the opportunity, Doctor. Şimdi Holmes'un yanına gidip Mycroft, here to buy a book on fraternal dysfunction. The Holmes family is beyond counselling, Doctor. True, more deserving of scientific study. What do you want? I came to warn you. Perhaps you have a moment to... Sorry, I reserve Tuesday afternoons for time with friends. I'm worried about Sherlock. He's not well. You should know that he has had episodes in the past. Detachment from reality. He will need your support. Sergeant Gore, first you crushed him under your boot heel, now you ask me to pick up the pieces. Your emotions are impeding your rationality. He needs to be distracted, diverted into something less harmful.
Surely you jest. Only one thing shall truly bring him peace of mind, and that is solving his case. The last case he pursued so doggedly was Cordona. He came home a wreck, and this time I fear he may not return at all. You are not his father, Mycroft. Not anymore. He is a grown man, a brilliant man. I know you care for him. I just wish you also respected him. The Crown cannot help you. But I can. Give him this. What is it? A confidential note tied to his case. He may see value in it. Just do not tell him it came from me. Oh, speaking of the Crown, perhaps you can help us with another matter? It requires some local knowledge. Anlat bakalım. For your eyes only. Here is a folder with all the details. Yalnız gözcü. A. Rochester'ın profili. Öldüğü tahmin ediyor. Lord P. Rochester, Londra'lı milyarder, Amerikalı bir kadın evlendi. Archibald adında bir oğlu ve eğitimini tamamlayıp reşit olduktan sonra doğuya taşınarak babasının işlerinin başına geçti. Archibald İngiltere'de birçok holding ve Avustralya'da birçok mücevher madenine sahipti. Mücevher serveti muazzam bir şekilde arttı. 1875'te İngiltere'ye giden bir gemiye bindi. Bir fırtına gemisini batırdı. Kurtulan olmadı. O dönemde Archibald'ın ne cesedi ne de mücevherleri bulundu. Babası H.P. Lord Rochester kısa bir süre sonra öldü. Lady Rochester Boston'a taşındı ve daha sonra vefat etti. Belgelenmiş mücevherlerden bazıları yakın zamanda yeniden ortaya çıkmış ve çeşitli yerlerin yanı sıra Louisiana bankaları ve Kara Edelweiss ile ilişkilendirilmiştir. Muhbirlerimizden biri olan Philip Hawke son birkaç gündür bizimle irtibata geçmedi. Durumunu kontrol etti. Kaldığı yere yakın bir yerde bir soruşturma üzerine çalışıyordu. Hawk engelli biri, evi müşterilerden biri olan Yüzbaşı Sterling'in evinin yakınlarında. Gidince bana mutlaka bildirip ben kitapçıda olacağım. Archibald Rochester hayattadır ve bir tarikatı liderlik etmektedir. Arna Murkan deniz fenerinde orada toplanan farklı etnik kökenden kimseleri kurban etmeyi içeren korkunç bir ayin düzenlemeyi amaçlamaktadır. Evet, tarikatın planını öğrendik. Mycroft'tan bir bilgi geldi. Bize bulmamızı istediği bir şey var. Önce bir Baker sokağına bir dönelim. Get the Strand, get the true facts. You had a visitor earlier. He seemed angry. Bir dakika. And still I hesitate. I shall return shortly. Şimdi burada bölümü noktalayalım arkadaşlar. Direkt Holmes'la konuşmak istemedim. Mycroft'un verdiği görevi de tamamlayalım. Hani olabildiğince oyunu %100 tamamlamak istiyorum. Onu bir sonraki bölümde yapalım. Yavaş yavaş artık finale doğru gidiyoruz. Orada neler çıkacak, ne olacak onu da görmek istiyorum. O zaman bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Her zaman olduğu gibi her şey gönlünüzce olsun diyorum. Kapanış sözümüz neydi? Oyunsuz kalmayın. YouTube amca kanalında kalın. Sizleri çok seviyorum. Hoşça kalın sevgili dostlar.